Orta çağda gözlerini köylü bir çocuk olarak açıyorsun. İçerisi duman dolu. Bacası olmayan bir kulübede doğuyorsun. Annenin çığlıkları samanla kaplanmış bir yer yatağından yükseliyor. Yanında kimse eğitimli değil. Sadece komşu kadınlar dualarla, kurutulmuş otlarla sancıyı azaltmaya çalışıyorlar. Ebe kadın su istiyor. Su bulanık ama yapacak bir şey yok. Sonunda doğuyorsun ve ağlıyorsun. Kimse senin geleceğin için büyük umutlar beslemiyor aslında. Ama yaşıyorsun. Bu bile başlı başına bir mucize. İlk doğum gününü kutlama bile yok. Çünkü doğum günleri değil, sadece hayatta kaldığın günler önemli bu çağda. Oyuncağın yok. Oyun arkadaşlarının en büyük eğlencen kurumuş bir dere yatağında taş sektirmek. Okula gitmiyorsun çünkü eğitim görmek için çok soylu olman gerekli. Yazı bilmek zenginlere ait bir lüks. Sen ise sabahın köründe annene yardım ediyorsun. Yulaf ezmesini ezip büyük abinle çorap örmeye başlıyorsun. 13 yaşındaki bir erkeğin tarlaya saban sürmeye başlaması olağan bir durum. Sırtında 20 kiloluk çuvalla gün doğmadan çıkıyorsun. Gün batana kadar çalışıyorsun. Kimse çocuk işçi demiyor. Çünkü çocukluk diye bir kavram henüz gelişmemiş. Sen iş gücüsün ve evlilik zamanının geldiği çattı bile. 16 yaşındasın, adını doğru düzgün bilmediğin biriyle evlendiriliyorsun. Aşk yok, çeyiz yok. Sadece bu kız sağlam mı, bu oğlan güçlü mü derdi var. Düğünün 3 teneke bira ve taş fırında pişmiş sert bir somun ekmekten ibaret. Günün saatleri güneşin hareketine göre belirleniyor. Henüz saat kavramı oluşmamış. Sadece horozun ötüşü ve çan sesleri var. Yazın tarlada kavruluyorsun, kışın ellerin donuyor. Bazen kangren bile olabiliyorsun. Çocukların karınları şiş ama vücutları zayıf. Protein yok, süt ekşimiş, ekmek bayat. Geceleri kulübede herkes bir arada yatıyor. Tuvalet yok, sadece dışarıda bir çukur var. Banyo yılda birkaç kez. Nehirde yıkanıyorsun. Köyde 200 kişi var. Herkes birbirini tanır. Ama korku her şeyden büyük. Lord ne der derdi var ülkede. Sen bir sersin. Bu demek oluyor ki miras yoluyla kendisine tahsis edilen arazide toprak sahibi adına çalışan köylü demek. Yani aslında bir kölesin. Toprağın değil, aslında senin sahibin var. Lord senden sadece emek değil, düğün vergisi, bacadan çıkan duman vergisi. Gerçekten bu arada böyle bir vergi var. Çocuk doğunca yaşama vergisi bile alabilir. Kilise her hafta seni günahlarınla yüzleştiriyor ama kurtuluş senin için yine onlarda. Tanrı affetsin ama önce bir bağışta bulun diyorlar sana. Ve bir gün başka bir köyden rahip geliyor. 3 gün sonra insanlar ölmeye başlıyor. Önce ateş, sonra mor lekeler, sonra bağıra bağıra ölen çocuklar falan. Kardeşin, eşin, belki de çocuğun. Toplu mezarlar kazılıyor. Toprak et kokuyor. Sen atlattın, vücudun dirençliydi. Ama içindeki boşluğu hiçbir şey dolduramıyor. Evet, kara veba salgını köyüne kadar geldi artık. Hayatı bazen sorguluyorsun, Tanrı neden sustu diye soruyorsun. Ama cevap yok. Sadece aylarca süren sessizlik. Artık dua etmek yerine yıldızlara bakıyorsun. Belki orada başka bir yaşam vardır diye düşünüyorsun. Ama sonra soban sönüyor, çocuk acıkıyor. Yeniden odun toplamaya gidiyorsun. Hiç de muhteşem bir hayat yaşamadın aslında. Zamanla yaşlanıyorsun. Artık çömeldiğinde kalkamıyorsun. Geceleri öksürük krizine giriyorsun. Çocukların seni omuzlarından tutup taşıyor. Ama yine de baba diyerek baş köşeye tutuyorlar. Bir sabah uyanamıyorsun. Toprak artık seni çağırıyor. Tahta bir tabutun yok. Mezar taşın yok. Bir ihtimal tahtadan bir haç olabilir tarla. Sonra arkandan çocukların sessizce iyi bir adamdı diyorlar. Ve işte orta çağda yaşasaydın büyük ihtimalle yaşayacağın hayat buydu. Öyle filmlerde, dizilerdeki gibi olması pek de mümkün değil aslında. Adın tarihe yazılmadı. Hiçbir kitap yazmadın. Hiç saray da görmedin. Ama bu dünyanın taşlarını hep sen taşıdın. Bu tarlalar seninle yeşerdi. Sen sustun aslında ve tarih yazdı. Orta çağda doğdun, toprağa bağımlı yaşadın. Vebadan zor zar kurtuldun. Ama bu videoya kadar ulaşmayı başardın. Eğer sen de bu tarz içeriklerle tarihin tozlu yollarında birlikte yürümek, farklı çağlarda farklı hayatlar yaşamak istiyorsan kanala abone olarak bana destek olabilirsin. Hoşça kal ve unutma.